Bundan kalem alacağız. Tabii ki kalem alırken ağaçlarımızın uyanmaması lazım. Şunu alacağım ben. Burada bir tane kalemimiz var. Tabii ki şuradan yukarıyı kullanacağım ama şuradan bir bunu alalım. Şöyle baktığımız zaman kıymetli izleyenler, kalem alırken değişik kalınlıklarda bize kalem lazım olabilir. Mesela şu uç kısmı çok uygun olmayabilir. Bakınız buralar bükülüyor. Esas yani buradan bir tane şu alanı kullanabiliriz. Tabii bunun da düz olmasına dikkat etmek lazım. Yani kalem alırken kalem aldığımız ağacımızın uyanmamış olması gerekiyor. Bir de şu çok bükülen yeri kullanmamak lazım. Paketleme işini bunu açtığımız zaman bitirmek lazım. Yani ona göre kullanabileceğimiz şeye göre paket yapmamız lazım. Yani açtığımızı bitirecek şekilde, o öyle söyleyeyim. Tabi bunu toprağa da gömebiliriz kıymetli izleyenler. Buzdolabının soğutucu kısmına da koyabiliriz. Ben geçen sene o şekilde yapmıştım. Tabi tuttu, Mayıs ayına kadar bu yarma aşı ya da kabuk aşısını yapabilirsiniz. Evet, bunu tabi şu şekilde poşete koyup dolabımızın soğutucu kısmına, tabi dondurucu kısmına koymuyoruz. Bu şekilde orada muhafaza edeceğiz. Bunları boy boy, kalınlı inceli saklamak lazım. Çünkü paketi açtığımız zaman değişik ebatlarda bizim kalemlere ihtiyacımız olacak. Bayağı bir kalemimiz var. Bunlar 1 yıllık sürgün. Kalem alırken 1 yıllık sürgün olmasına dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir kısmını strece sarmıştım. Bunları da şöyle ıslat bezler var. Kıymetli izleyenler, ona ben saracağım. Şöyle. Tabi yine poşete koyacağım. Şöyle bir saralım bunu. Evet, şöyle. Tabi önemli olan bunun nemli kalması. Bu şekilde. Bunu bu şekilde toprağa da gömebiliriz. Dediğim gibi 1 yıllık sürgünlerden alıyoruz. Düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Ağacımızın kalınlığına göre de bizim kalemlere ihtiyacımız olacak.